Sevgili seyircilerim, iftara ne pişireceğim derdim artık yok biliyorsunuz. Sizin de yok, benim de yok. Çünkü şeflerim sağ olsun bizim adımıza düşünüyor. Anadolu'nun geleneksel lezzetlerini modern dokunuşlarla süsleyen Rafet Şef bugün bizim için bir menü hazırlayacak. Şefim hoş geldin. Hoş bulduk Nurcuğum. Bugün öyle bir menü vereceğiz ki sevgili seyircilerimize damak çatlatan cinsten olacak. Evet. Menümüzde ne var? Menümüzde ne var? Menümüzde özellikle rokalı patlıcan salatası var. Of, biraz Bir sonra tarifini iftar hem vereceğiz saati. hem de burada uygulamalı Evet, yapacağız. limonlu tavuğumuz var. Evet. İftarda böyle ağır, yoğun yemekler yemememiz için biraz hafif olması lazım. Bildiğimiz mercimek çorbası var. Diyeceksiniz ya şefim bildiğim mercimek çorbası. Mercimek çorbasına bir diş damla sakızı eklediğiniz zaman muhteşem. Genellikle damla sakızını işte bu sütlü tatlılarda kullanılır. Ben bir de baharat kullanmayı o kadar çok seven bir insanım. Mutlaka ve mutlaka mercimek çorbasının içerisine yani bir tencereye küçük bir diş damla sakızı ilave edin. İçin ondan sonra beni hatırlayın. Zaten şefim muazzam şu hareketiniz yaptınız ya yani bu akşamki yapacağınız mercimek çorbasını herkes konuşabilir. Kesinlikle. Peki onun haricinde bir de tatlı da olsun masamızda. Tatlıda klasik sütlacın içerisine mutlaka ve mutlaka kaynadıktan sonra ocaktan almamıza yakın portakal kabuğu rendeleyeceğiz. Güzelce çok olmayacak şekilde. Yani bir portakalın %10'unu kadar rendelesek muhteşem bir koku, muhteşem bir tat durdukça o içerisindeki bütün aroma ne yapıyor? Süt, pirinç, şekerin bir tık üstünü kapatıyor. Arzu ederseniz bence sütlacın içerisinde de şeker kullanmayın. Oh daha güzel. Yani gelin buna 2 yemek kaşığı bal kullanın. Yani 2 litre süte Evet. 2 yemek kaşığı bal, pirinç, yaklaşık 1,5 yemek kaşığı pirinç fokur fokur kaynasın. Şimdi nişasta koymayın çünkü pirincin kendi sübyesi yani kendi pirincini çiğden attığınız takdirde tekrar bir daha nişasta koymanıza da gerek kalmayacak. Ancak mutlaka portakal kabuğu rendelemelerini tavsiye ederim. Şimdi günün asıl lezzeti sevgili seyircilerimiz salata deyip geçmeyin. Çünkü bu öyle böyle bir salata değil. Közlenmiş patlıcanlı roka salatası. Biraz sonra göreceksiniz malzemeler de ekrana gelecek ama Evet. şu mercimek çorbası olayına bir kısa değinmek istiyorum Tabii şefim. ki. Mercimek çorbasının içerisine ne katıyorsunuz? Ama ben ne istiyorum biliyor musunuz? Ne Böyle istiyorsun? şeflerin yaptığı gibi böyle lokanta usulü. Lokanta usulü. Öncelikle şu mercimeğin içerisine ne olur rica ediyoruz. Her yerde görüyoruz. Evlerde hanımlar bunu çoğaltmak için yapıyorlar ama gerek yok. Karbonhidrat eklemiyorum. Undan bir vazgeçelim. Yani 3 su bardağı mercimeğin içerisine 1 adet kereviz mutlaka olması lazım. Sapıyla birlikte. Tamam. Yıkanacak, temizlenecek. Saplı kereviz, 1 adet soğan, 3 diş sarımsak, 1 tane havuç, bir tane de yarım limon sıkılacak. Tamam. Sonrasında üzerine suyu eklenecek. Mercimeği mutlaka 3 kere yıkayın. Çok nişasta vardır. Köpürmemesini sağlamamız lazım. Yıkadıktan sonra sebzelere attık. İçerisine mutlaka varsa bir kemikli tavuk olabilir. Tavuk kemiği olabilir. suyu. Kuzu kemiği olabilir. Bir kemik yani. Dana kaval kemiği. Atalım, haşladık, kaynadı. Kemiği çıkartıyoruz. Bu set blenderda bızızlı her şeyini yapıyoruz. Tamam. Sonrasında ocağa tekrar koyuyoruz. Az sonra son dokunuş Karıştırırken gelecek. bir diş damla sakızı ilave ediyoruz. 3 dakika karıştırıyoruz. Karıştır sonra kaldırdık. Bak en önemli noktaya geldik şimdi. Mutlaka yaptığınız her ne yemek olursa olsun anında yemeği yemeyin. Anında baharat atmayın. Baharat sıcak ve buharla birlikte baskısını salgılar. Buharla birlikte bütün Uçar. lezzet dokuları uçar. Tuzunu, karabiberini, baharatını yemek piştikten 20 dakika sonra ilave edip karıştırın. Muhteşem. Budur. İşte böyle şefleri gerçekten Dokunuş. çok seviyorum. Anlatırken bile yaşıyor. Bu akşam uygulayanlar lütfen bize yazın olur mu? Çok seviniriz. Şahane bir mercimek çorbası ve de damla sakızlı Evet, tarifi ne olur un geldi. koymasınlar ama. Un koyduğunuz zaman ertesi gün ısıtmaya kalktığınızda böyle bildiğin ekmek gibi oluyor undan dolayı. Çorba soğuyor ya. Un kullanmasınlar. Mercimeğin Şefim, yeterince nişastası var. Vallahi laf aramızda ben de böyle hafif evde unu kavurup üzerine koyuyordum. Artık vazgeçiyorum Gerek şef yok. tarifiyle. Çok Şimdi teşekkür hazır ederim. mısınız? Şefin tarifiyle
Gerçekten damakları çatlatan bir salata. Malzemeler ekrana gelsin bakalım ve yapılışını şefimizden tek tek öğrenelim. Başlayayım mı? Malzemelerde neler var? Lütfen Bak. şefim. Ben de bu arada malzemeleri sayayım. Tamam. Bir ince kıyım rokamız var. Rendelenmiş ezine peynirimiz var. Közlenmiş patlıcan, küçük doğranmış domates, 1 yemek kaşığı nar ekşisi, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, tanelere ayrılmış nar, 4 tane kıyılmış ceviz ve 1 yemek kaşığı tahin. Bakalım buradaki son dokunuş ne olacak? Şimdi rokaları ince ince kıyacağım. Yıkanmış, ayıklanmış ince bir roka. Biraz mutabbele benzeteceğim bunun sosunu. İçerisinde bolca tahin var. Şimdi tahinden güzel bir sos yapacağım ki Ramazan'da birazcık da vücudun yağlı tohum alması için tahin ilavesi yapacağım. Şimdi bizim rokamız. Şöyle rokayı ilave ettim. Domatesimi alacağım. Domatesin kabuğunu genellikle soymasını önerirler ama bu domatesin kabuğunu soymayın. Bütün lezzeti, vitamini kabukta. Şöyle ince ince domatesleri de ilave edeceğim. Ben kabuklu tüketmeyi seviyorum. Sadece iyi yıkanması lazım. Sirkeli suda yıkanması lazım ki üzerinde bir pestisit artığı kalmasın. Şefim her Şöyle. salata her yemeğe olmuyor değil mi? Mesela Yok, olmaz. yemeklere uygun salatalar Şimdi var. bu Salata deyip geçmemek lazım. Salata deyip küçümsememek lazım Evet. aslında. Niye biz bunu yaptık? Çünkü burada limonlu tavuk var. Limonun baskılaması için de bir tat ayrışımı yapmamız lazım. Örneğin tahinde olduğu gibi, nar ilavesi yaptığımız gibi her salata her yemeğe olmaz. Yani bu salatanın gideceği yer bir ya tavuk yemeğidir ya da balık yemeğidir. Et yemeğine bu salata olmaz. Peki. Çünkü gerektiği kadar fazla protein var. Fazla çinko, demir, fosfor var. Hafif olması lazım. Bir de şimdi Ramazan'ın ilk günü bol bol böyle fazla protein, fazla bir içerik çabuk şişirir. Bir tane daha domates ilavesi yapacağım. Valla diyet yapanlar varsa Evet. hani Ramazan'ı birazcık daha hafif geçireyim, biraz da kilo vereyim derdinde olanlar varsa bu tek Evet. başına bile bir öğün Bir gibi değil öğün mi? tabii aynen. İşte karbonhidrat yok bunda. Yani böyle haşlanmış işte mısırdır, buğdaydır veya işte yulaftır. Gerek yok çünkü arkasından bir de bunun tatlı geliyor. Proteini oradan almış olduk. Ben Karbonhidratı oradan genelde almış şefim olduk. salatayı şöyle sevenlerdenim. Böyle suyuna ekmek banmak Aa, isteyenlerdenim. şimdi o hale getireceğim. Bak çok basit. Nurcuğum şöyle rokayla güzelce bir domatesi bir alt üst yapacağım. Bunu yaptık. Birincisi bu. Sonrasında 1 yemek kaşığı zeytinyağı ilavesi yapacağım. Üzerine nar ekşisi ilavesi yapacağım. O da 1 yemek kaşığı. Yeterli. Çünkü nar da var üzerinde. Bunu tekrar bir daha karıştıracağım şöyle. Onları direkt salataya döktünüz ama değil mi? Tabii. Hani genelde sosları böyle dışarıda yapıp döküyoruz ya. Evet. Hani daha iyi karışsın diye falan. Yok biz şimdi diğerleri de gelecek şimdi bunun içerisine. Son dokunuşlar. Evet şimdi buraya patlıcan ilavesi yapacağım. Patlıcanın yarısını bırakacağım ama. Şöyle aldım. Bunu tekrar bir daha karıştıracağım. İç içe girsin diye. Közlenmiş patlıcan. Şimdi salatamız hazır. Valla çok heyecanlıyım. Girdi. Sosunu çok merak ediyorum. Şimdi diğer tarafta da bu patlıcanın içerisine yoğurt ilavesi. Yoğurt fark ediyor mu süzme yoğurt, normal Ya yoğurt? süzme olursa daha iyi olur. Tahin ilavesi yapacağım. Kalan yarım tahini tekrar salatayla buluşturacağım. Her şeye bu kadar Evet. yakışan bir lezzet düşünemiyorum tahin. Muazzam evet. Değil mi? Kesinlikle. Dileyen olursa hani ben Ramazan diye çok fazla şey yapmadım. Malzeme eklemedim. Buna bir diş de sarımsak eklerlerse daha muhteşem bir Daha mı lezzetli lezzet oluyor? ortaya çıkar. Kimyon çok güzel yakışır Şefim aslında buna. bu böyle de çok güzel yenir Evet. değil mi? Hani hiç salataya katmadan mesela Aynen öyle. ayrı bir meze olarak sofrada işte iftar sofrasında bir hani pidenizi banmak istediğiniz ya da etin yanına koymak istediğimiz bir lezzet dersek buna başka ne yapabiliriz? Şimdi şöyle salatayı çıkartırsak süzme yoğurt, patlıcan, kimyon, sarımsak, az bir şey limon, üzerine bolca ceviz ve bolca narı koyduğumuz an bu ne olur? Bir Lübnan mezesi mütabbel olur. Oo. Şimdi bakın şöyle aldım. Hemen şöyle porsiyonlayacağım.
Hani öyle bildiğimiz Şey gibi. salatadan da değil. Sanat eseri gibi. Patlıcan beğendi gibi Ay düşünelim şefim bunu. bu çok güzel bir tarif oldu biliyor musun? Evet, Hem şöyle- kolay. Hatta bundan 2 lezzet de çıkartabiliriz Çıkartırız gibi. Değil tabii. mi? Bunu mesela etle de sunabiliriz. Hani patlıcan beğendi mantığında. Kırmızı et değil mi? Evet evet. Şöyle yok kırmızı et değil pardon. Tavuk eti. O hani Tavuk etine. limonlu tavuk verdik ya bugün. Evet. O limonlu tavuğun altına bunu ısıtıp bu şekilde şöyle bir havuz oluşturacağım. Şöyle havuzumuzu açtık. Şimdi burada salatamız var. Salatayı tekrar bir daha şöyle harmanlayacağım. Neler yaptık bir daha anlatabilir miyiz salataya? Ekran başına yeni geçen seyircilerimiz varsa kaçırmasınlar Rokamızı ince onlar da. doğradık. Domateslerimizin kabuğunu soymadan çekirdekli bir şekilde buluşturduk. Sonra yoğurdumuzun yarısını salatayla, tahirimizin yarısını da salataya ilave ettim. Ayrı bir sos oluşturdum. Diğer tarafta patlıcan, közlenmiş patlıcanla tahini ekledik. Güzelce bir karıştırdık. Evet. Şimdi sunuma geçeceğim. Şöyle aldım Allah'ım bakın. bu salata değil de bambaşka bir şey oldu. Şöyle. Limonlu tavukla da efsane olur. Bunu böyle yaptım. Şimdi dokunuşa geçeceğim. Hiç dokunmadan da böyle yiyebiliriz şefim. Burada güzel bir kırmızı narımız var. Harikasınız. Şöyle çok teşekkür ederim. Üstüne gelmeyecek şekilde ki. Eğer Böyle evde nar yaptım. yoksa başka öneriniz ne olur? Ne katabiliriz? Ne Nar, yakışır? nar yoksa mutlaka çilek eklenebilir. Üzerine şöyle rendelenmiş beyaz peynir. Hafiften bir kar tanesi. Çok fazla olmayacak şekilde. Son olarak da üzerine kırılmış ceviz, kavrulmuş badem. Buyurun efendim. Vallahi şefim eline sağlık. Afiyet olsun. Bu Olayımız akşam bu. sofralarımızın baş tacı közlenmiş patlıcanlı roka salatası. Evet. Şöyle aldım. Tabaklamak da çok önemli değil mi şefim? Yani porsiyonlamak ve yaptığınız tabaklamak lezzeti önemli. Porsiyonladığınız ve tabakladığınız zaman bambaşka bir şekil oluyor gerçekten. Beni ye demesi lazım. Bu zaten öyle diyor. Tadıyla, dokusuyla, kokusuyla. Efendim bir böyle bakar mısınız lütfen canlı rica olması edeceğim. lazım. Şu anda oruçluyuz ama hani akşamı hayal edelim, iftarı hayal edelim. Gerçekten yanında limonlu tavuk değil mi? Evet. Önce bir damla sakızlı mercimek çorbamızı içtik. Ardından limonlu tavuğumuzu yedik. Ve bu akşamı Portakallı sütlaç. portakallı sütlaçla taçlandırıyoruz. Ama ne yapıyoruz portakallı sütlaça? Bir daha biliyorum ki tarifi isteyeceksiniz. Çünkü sütlaç şöyle biraz pirincini kaçırdığın zaman çok katı oluyor. Sert olur aynen. Tam bir ölçü verir misin Rafet Şefim ona? Şöyle 1 litre süte yarım su bardağı pirinç ama yıkanmasın. İçerisine nişasta konmasın. Sütle birlikte kaynatılırsa balı da ekledikten sonra o yoğunlaştığı andan itibaren bal koymak lazım. Şeker koyarsanız yani biz tavsiye etmiyoruz. Bal koyacaksanız da balı kaynatmamanız lazım. Yani o muhallebi kıvamına geldikten sonra balı ilave edip ocaktan almanız lazım. Sonra 5 dakika soğuyup portakalı rendeleyeceğiz. Hepsi bu. Fırına atacaksanız şayet, Ha onu da öğrenelim. fırına atacaksanız Şefin şayet tavsiyesiyle. kaselere dizeceğiz. Fırın kabının içerisine su dolduracağız. Suyu doldurduk tepsinin altına. Evet. Sütlacı kaselere doldurmadan önce 2 tane yumurtanın sarısı. Bunu güzelce çırpacağız. Sütlaç, sütlü deriz biz. Sütlaçtan da alıp bir kase yumurtayla karıştırıp tencerenin içine boca edeceğiz. Sonra güzelce karıştıracağız yumurtayı onun içerisinde. Evet. Kaselere doldurup 180 derecede 10 dakikada üstü nar gibi kızaracak. Sonra afiyetle Mideye indireceğiz, yiyeceksiniz. afiyetle. Hepsi bu Sevgili efendim. seyircilerimiz, bugünkü menümüz Rafet Şef'tendi. Hep diyorum ya, Anadolu'nun en güzel lezzetlerini, yöresel lezzetleri modern tatlarla bir araya getiriyor ve soframızı renklendiriyor. Bugünkü menümüz böyleydi. Rafet Şef'im bir daha gelin olur mu? İnşallah. Yine bir En kısa Ramazan zamanda. soframızı sizin lezzetlerinizle süsleyelim. Efendim bakın bugün yaptığımız salata, bugün verdiğimiz menü hem doyurucu hem çok besleyici. Son olarak seyircilerimize ne söylersiniz? İyi Ramazanlar. Şimdiden afiyet olsun. Ellerine sağlık. Efendim çok çok teşekkür ediyoruz. Sofranız bereketli olsun, sohbetiniz lezzetli olsun. En güzel menüler Ramazan boyunca bizden size.